Selamlar, girişimciyseniz zenginliğe giden o yol eminim aklınızdan geçmiştir. Hepimizin hayali değil mi? Ama aslında bu hedef böyle ulaşılmaz bir şey değil. Birlikte göreceğiz ki atılması gereken adımlar var. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi dürüst olalım. Zengin olmak bir girişimci için sadece tatlı bir rüya mı? Yoksa doğru anahtarları bulursak açabileceğimiz bir kapı mı var orada? Bakın bu yolculuk şans meselesi falan değil. Tamamen doğru alışkanlıklar edinmek ve doğru stratejileri kurmakla ilgili. Hadi gelin neymiş bu stratejiler? Hep beraber bakalım. İşte bütün olayın sırrı aslında tam olarak bu. Zengin olmak öyle oturduğun yerden piyango bileti almak gibi bir şey değil. Tam tersi. Her gün attığınız o küçük ama kararlı adımların birikmesiyle oluyor. Yani disiplin, sabır ve tabii ki yaptığınız işe duyduğunuz o ateş. İşte bunların bir ürünü. O zaman nereden başlayacağız? İlk durak zihniyet. Çünkü bütün o finansal başarı banka hesabınızda birikmeden çok önce kafanızın içinde başlıyor. Düşünsenize, temel sağlam değilse üzerine ne inşa edebilirsiniz ki? Bir kere her şey tutkuyla başlıyor. Neden mi? Çünkü işler zorlaştığında sizi ayakta tutacak tek şey o olacak. İkincisi, kendinize inanmalısınız. Kendi yetkinliğinize inandığınızda yarattığınız değerin hakkını istemekten de çekinmezsiniz. Ve tabii şu meşhur konu, güne erken başlamak. Bu size, inanın, rakiplerinize karşı müthiş bir avantaj sağlıyor. Hani derler ya, yıldızlardan önce ayı hedefle diye. Büyük hedeflere ulaşmanın sırrı da tam olarak bu. Küçük küçük zaferler biriktirmek. Kazandığınız her küçük kar, bitirdiğiniz her görev, bunların hepsi birleşip bir kartopu etkisi yaratıyor ve sizi o büyük hayale doğru yuvarlıyor resmen. Unutmayın, en büyük sıçramaların arkasında sabırla atılmış yüzlerce küçük adım vardır. Tamam, zihniyet meselesini hallettik diyelim. Şimdi biraz daha pratik konulara, yani ellerimizi kirletmeye geldi sıra. Konumuz finansal disiplin. Çünkü bir kural var. Ya siz paranızı yönetirsiniz ya da o sizi yönetmeye başlar. Orta yolu yok. Ve işte servet biriktirmenin bir numaralı altın kuralı, imkanlarınızın altında yaşayın. Bu kadar basit. Bu ne demek? Gelecekte karşınıza çıkacak yatırım fırsatları için kendinize sermaye yaratıyorsunuz demek. Finansal özgürlüğe giden kapıyı ancak böyle aralayabilirsiniz. Bakın, Uber'in kurucusu Travis Kalanick ne diyor? Zengin olmanın en hızlı yolu paranızı harcamamaktır. Bu söz aslında her şeyi özetliyor değil mi? Servet dediğiniz şey ne kadar kazandığınız değil, kazandığınızdan ne kadarını elinizde tutabildiğinizdir. Harcamadığınız her bir kuruş, gelecekte sizin için savaşacak bir asker gibidir. Peki şu ev meselesi ne olacak? Hani hep bir başarı göstergesi olarak görülür ya ev sahibi olmak. Ama bir girişimci için bu gerçekten en doğru hamle mi? Bir düşünmek lazım. Çünkü kirada yaşamak sizi yıllarca bir borca bağlamak yerine o çok değerli sermayenizi işinize yatırma esnekliği verir. Ve bir girişimci için esneklik her şey demektir. Okey, kişisel finans tarafını yoluna koyduk. Şimdi bu sağlam temel üzerine karlı bir iş inşa etmeye geldi sıra. Unutmayın, akıllı alışkanlıklar başarılı bir girişimin adeta ateşleyici motoru gibidir. Bir işin özü nedir biliyor musunuz? Gerçek bir müşteri için gerçek bir sorunu çözmektir. Her şey burada başlıyor. Sürdürülebilir bir iş ancak ve ancak insanların hayatını kolaylaştıran, onların "ya iyi ki bu var" dediği bir çözümle kurulur. Para mı? O, yarattığınız bu değerin sadece bir yan ürünü. Tabii bu hedefler havada kalmamalı değil mi? Bunları bir plana dökmemiz lazım. Kendinize bir yol haritası çizin. Bakın 4 basit adım var. Önce önceliklerinizi belirleyin, sonra bir zaman çizelgesi oluşturun, detaylı bir plan yapın ve en önemlisi o plana sadık kalın. Bu plan işler karıştığında size yol gösterecek bir pusula gibi olacak. Şimdiye kadar hep ben dedik, bireysel disiplinden bahsettik. Ama şimdi biz demenin zamanı geldi. Çünkü bu yolculuğu hiç kimse tek başına tamamlayamaz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Gerçek servet sadece parayla değil, insanlarla kurduğunuz sağlam ilişkilerle inşa edilir. İnsan ilişkilerinde de 3 temel prensip var. 1. Yeteneklerinizi başkalarına yardım etmek için kullanın. Böylece değer yaratırsınız. 2. Tutarlı ve güvenilir olun. Böylece güven inşa edersiniz. 3. Bir lider gibi hareket edin ve konuşun. Böylece ilham verirsiniz. Unutmayın, insanlar vizyonu olan, güvenilir liderlerin peşinden gider. Başarılı girişimcilerin en büyük sırlarından biri de şudur. Her işi kendileri yapmaya çalışmazlar. Zayıf olduğunuz alanları kabul edip, o konularda uzmanlardan destek almak, yani işi delege etmek, size en iyi olduğunuz şeye odaklanma lüksü verir. Bu, zamanınızı ve enerjinizi en verimli şekilde kullanmanın anahtarıdır. Peki, tüm bu stratejileri, taktikleri konuştuk. Şimdi en temel, en felsefi soruya gelelim.
Zenginlik dediğimiz şey aslında ne anlama geliyor? Çünkü inanın bana, gerçek servet, banka hesabınızdaki rakamlardan çok ama çok daha fazlası. Gerçek zenginliği şöyle 4 ayaklı sağlam bir masa gibi düşünün. Finansal refah bu ayaklardan sadece bir tanesi. Eğer fiziksel, duygusal ve ruhsal sağlığınız yerinde değilse, o masanın diğer 3 ayağı kırıktır ve her an devrilebilir. Gerçek zenginlik işte bu 4 alandaki dengede saklı. Ve bitirirken topu size atıyorum. Sizin için gerçek zenginlik ne anlama geliyor? Yani finansal hedeflerinizi bir kenara koyun, size o tam anlamıyla zenginim hissini yaşatacak olan denge ve mutluluk nedir? Umuyorum bu soru kendi yolculuğunuzda size güzel bir ışık tutar.